Selamlar. Son tablomuzda 3 milyonun altındaki, 3 milyon liranın altındaki premium araçlar. Burada en çok göze çarpan Mini Cooper Countryman elektrik. Boyutları daha büyüyen ancak bazı tasarım öğeleriyle Mini'nin tasarımlarının dışına çıktığı söylenen bir elektrikli araç. Boyutları büyümesine rağmen arka koltuk mesafesi yine de biraz kısıtlayıcı gibi. %10 ÖTV ile satılması e, şu an için büyük bir avantaj. Aynı zamanda BMW markasının iX1 ve iX2 modellerinin de şirket tarafından en az 10 adet alınması kaydıyla %10 ÖTV ile satıldığı söylenmekte. Bununla ilgili ciddi de veriler var yani. Ama tabii bunu bireylerin alabilmesi çok kolay bir şey değil, çok zor bir şey. Ya da BMW çalışanı olması gerekiyor. Listesi üzerinden yürüdüğümüzde şu anda en avantajlı durumda olan Mini Cooper Countryman elektrik. Onun bence en büyük dezavantajlarından bir tanesi, bazıları önemsemeyebilir, onu da söyleyeyim baştan. Adaptif Cruise Control ve trafik sıkışıklığı asistanının da içinde olduğu ADAS sistemlerinin bir kısmının olmayışı. Ama bununla ilgili kendi internet sitelerinde de bir paket alındığında bunun sonradan aktif edilebileceği belirtiliyor. Ama henüz Türkiye'de bu geçerli hale gelmemiş. Bununla ilgili bir donanım eksikliği var mı yok mu onu bilmiyorum. Onu açıkçası bayiler de çok bilmiyor. Bu sorun çözülürse şu anda bakıldığında %10 ÖTV dilimi olması nedeniyle en avantajlı konumda olan araç, premium araç. Ve sürtünme katsayısı da buradakiler içinde iX2'den sonra en iyisi. Yani sürtünme katsayısı da iyi. Pil kullanım kapasitesi olarak bakıldığında ise 64.6 kWh. Tasarımı bu şekilde olan araçlar için sürtünme katsayısı nispeten 23'ün, 24'ün, 25'in üstünde olan araçlar için düşük bir pil kapasitesi. Minimum 70-75 olsa daha iyi olurdu. EV Database'in verdiği reel verilere göre de iyi menzili. Bagaj kapasitesi de fena değil, iyi. Ve Euro NCAP testinden de aldığı 90 puan çok iyi. Bu arada şunu söylemek lazım. Şu anda Tesla'ya en yakın uzaktan erişime sahip olan araç Mini Cooper Countryman elektrik. Listedeki sıra Volvo EX40'a geliyor. Volvo EX40 benim de kullandığım bir araç. Dolu dolu bir araç. Yani her şey var içinde. İki tane dezavantajı var. Bir tanesi motoru 185 kW. Bu nedenle ÖTV'si yıllık 15 bin lira. Yani diğerlerine göre yaklaşık 5 bin lira fazla ödeniyor. Hatta Mini'de 150 kW olduğu için 7.333 lira. Ama 150'nin bir tık üzerinde bile ise eğer o zaman 10.000 lira. Bu açıdan bakıldığında Volvo EX40'ın dediğim gibi bir dezavantajı bu. Ancak Volvo EX40 şu anda da onu devam ettiriyor mu bilmiyorum. Uzun süredir araçlarını 4 yıl ücretsiz bakım hediyesiyle veriyor. Ve internet ücretsiz, uzaktan erişim ücretsiz. Dolayısıyla Volvo EX40'ın böyle de bir avantajı var. Volvo EX40'ın ve EC40'ın internet erişimi ve uzaktan erişim de fena değil, güzel, gayet güzel ama daha geliştirilmeli kesinlikle. Bu arada Volvo EX40'ın bir dezavantajı da arkada şaft tünelinin olması. Ben onu beğenmiyorum. Olmaması gerekiyordu. Ama bunlar göz ardı edildiğinde, bu ikisi göz ardına edildiğinde şu anda fiyat performans olarak hem batarya kapasitesi çok yüksek, 82 kWh
brüt kapasiteye sahip, 79 kW da net kullanım kapasitesi var. Ve reel olarak EV Database'in verdiği kilometrede 400, ki ben yani 400 çok rahat yapıyorum. Daha da fazla yapıyorum. Videolarımda görüyorsunuz, paylaşımlarımda zaten, ama 110 kilometre hızlarla 400 kilometre rahatlıkla yapılıyor. Şarj hızı da çok iyi, memnunum. Volvo EX40'ın bir de iç malzeme kalitesi de iyi. Fakat bu kumaş koltuk yerine ben deri koltuk olmasını tercih ederdim. Sonraki fiyat performans araca baktığımızda ise Volvo EC40. Volvo EC40 daha kupe tasarım. Bir tık daha sürtünme katsayısı daha iyi. 0.32 ve Volvo EX40'ınki 0.34. Ama çok büyük bir fark yok. Fakat iç hacmi Volvo EX40'a göre daha dar. O nedenle ben çok benimseyemedim. Yoksa ben düşündüm EC40'ı. Eğer bu iç hacimle ilgili bir sorununuz, bir beklentiniz yoksa, böyle bir beklentiniz, EC40 da iyi bir araç. Fakat şu andaki fiyatı 2 milyon 650 bin lira. Bunlar bayilerde muhakkak farklı fiyatlarda satılıyor olabilir, indirim yapıyor olabilirler. Geçmişte oldu. Volvo EC40 ile Volvo EX40'ı aynı fiyatlara verdiler hemen hemen. Hatta 4x4'lerini bile aynı fiyatlara verdiler. Bu listedeki BMW iX1 ve iX2 hariç hiçbirisinde bir kredi avantajı yok. Bunu belirtmek gerekir. Ve Mini Cooper Countryman elektrik haricindekilerin hepsi %10 ÖTV'nin üstünde. Yani Volvo'lar %50 ÖTV ile, Mercedes ve BMW'ler ise %40 ÖTV ile geliyor. Onu bilmekte fayda var. %40 ÖTV'ye girenler 1 milyon 450 bin liranın üzerinde bir vergisiz fiyatta Türkiye'ye sokuyorlar. %50 ÖTV ile giren Volvo'lar ise 1 milyon 350 bin altında bir vergisiz fiyatta Türkiye'ye sokuyor. Bu açıdan bakıldığında Mercedes ve BMW'nin tüketiciden yana tavır almadığı görülüyor. Sonra baktığımızda ise aslında premium bir araç değil ama ben yine de buraya koydum. Peugeot E3008 GT var. Donanım özellikle bütün özellikleri var üzerinde. Ancak %10 ÖTV'ye girebilecek bir araç, yani 30 bin lira falan fark var. Yani vergisiz fiyatı, getirdikleri vergisiz fiyatı 30-40 bin lira falan yani. İsteseler %10 ÖTV ile satılabilir ama satılacağını çok sanmıyorum. Piyasa çok daralırsa belki satarlar. Ama premium bir araç olmadığı için onu değerlendirmeyeceğim şu anda. Yine de tabloya koydum. Belki ilginizi çeker diye. Mercedes EQA 250 Plus ve sonrasında Mercedes EQA 350 Plus. Bunlar her şeyle aynı, donanım ve teknik özellik olarak aynı, fakat boyut olarak farklılar. EQB biraz daha büyük bir araç. 7 kişilik de alınabiliyor. Yani o büyüklüğe ihtiyacınız yoksa EQB'deki, EQA almak daha avantajlı. Ama fiyat farkları da çok yok. O nedenle tabii ki EQB'de tercih edilebilir. Bu arada hem Volvo'nun hem de Mini Cooper'ın ikinci elleri maalesef piyasada sıfıra çok yakın. Yani çok yüksek farklar yok. O nedenle sıfırını almak daha avantajlı. Hem Mini Cooper'da hem de Volvo'da. Mercedes'te de ikinci eller yüksek. O nedenle Mercedes'te de sıfırını almak daha avantajlı. Mercedes EQA ve EQB'nin yeni gelen modelleri bir önceki modellere göre daha yüksek pil kapasitesine, batarya kapasitesine sahip. 70.5 kW net kullanılabilir bataryaya sahip ve menzil olarak da Volvo EC40 ile aynı menzillere sahip. Ancak şarj hızları düşük. Yani şarj hızları daha yüksek olsaydı uzun yolda daha avantajlı olurdu. Fakat şarj hızları düşük maalesef.
Bagaj kapasiteleri, Euro NCAP testleri yüksekliği dikkat çekiyor. Mercedes'te gayet yüksek puanlar almış. İkisi de EQA 97, EQB 95 puan almış. Mercedes'le ilgili iki büyük eleştiri var tüketicilerinden. Bir tanesi şu andan itibaren, yani bu Eylül ayından itibaren satılan araçlarda uzaktan erişim olacak, ancak önceden satılan araçlarda maalesef uzaktan erişim olmayacağı belirtiliyor. Buna büyük bir tepki var Mercedes müşterisinden, ki haklılar. BMW iX1 ve iX2 ise birbirine yakın fiyatlara sahip. BMW iX2 kupe tasarımda daha iyi bir sürtünme katsayısına sahip ve tasarım olarak elektrikli araç tasarımına daha uygun bir tasarım BMW iX2. BMW iX1'de daha SUV tasarımına sahip. İç hacmi daha büyük. Dıştan da aynı şekilde bakıldığında hacim olarak daha büyük bir araç. 1.250.000 lira sıfır faiz kredi veriyor BMW. Fakat bu kredi 6 ay. Yani bir yıllık bir kredi değil, 6 aylık bir kredi veriyor. Bence burada en fiyat performansa uzak araçlar BMW'nin araçları. Bu pil kapasitesiyle bu fiyatları ben olsam vermem. Yani benim tercihim olmaz, ama satışlarına baktığımızda örneğin Volvo'dan daha çok satıyor. Bu da bir tercih meselesi. Kesinlikle tasarımını insanlar beğeniyor. Bu arada Mercedes markasında önemli bir eksiklik var. O da benim yine önemsediğim Adaptive Cruise Control ve trafik sıkışıklığı asistanının da içinde olduğu ADAS sistemi maalesef yok. Fakat onun da sonradan alınıp eklenebildiğine dair söylemler var. Hem YouTuber'lar tarafından bu söyleniyor, hem de bazı kullanıcılar bundan bahsediyor. Ama bayilerde veya internet sitesinde bununla ilgili bir bilgi yok. Bunu teyit etmek gerekir. Benim kendi kişisel görüşüm, bu fiyatlara alınabilecek bir fiyat performans araç değil. Hem Mercedes hem de BMW. Fakat tabii ki premium araçlarda tek başına fiyatın bir etkisi olmayabiliyor. Hepimizin bildiği gibi. Bunlar tercih edilebilen araçlar oluyor. Markayı karşı bir beğenisi olabiliyor. Tıpkı benim Volvo ile geçmişte yaşadığım olumlu deneyimde tekrar Volvo'yu almak istememin etkisi olması gibi. O nedenle aslında birbirine yakın fiyatlar. Çok yüksek farklar yok. O nedenle tasarımı hangisinin hoşunuza gidiyorsa onu tercih etmenizde fayda var. Malzeme kalitesi açısından Mercedes'in ben bir tık daha iyi gördüm malzeme kalitesini. Ondan sonra BMW ve daha sonra da Volvo'yu gördüm malzeme kalitesi olarak. Ama birbirine yakın malzeme kaliteleri var. Bu arada belirtmek gerekir ki Volvo hariç hepsinde yıllık bakım ücreti var. Volvo'da aynı zamanda 2 yılda bir bakıma gidiyorsunuz. Ama diğerlerinde yılda bir bakıma gidip bir bakım ücreti ödenmek zorunda. Yine Mercedes ve BMW'nin araçları 150 kW motora sahip olduğu için, hatta Mercedes'in araçları 140 kW motora sahip olduğu için 7.300 liralık motorlu taşıtlar vergisi var. Bu açıdan da bir avantajı var. Premium araçlarla ilgili teknik veriler bu şekilde. Donanım özellikleri birbirine yakın araçlar. Dediğim gibi Mercedes'te ve Mini Cooper'da Adaptive Cruise Control'ün içinde olduğu, trafik sıkışıklığı asistanının içinde olduğu ADAS sistemleri eksik ama sonradan tamamlanabildiğine dair bir söylem var. Onun haricinde donanımları birebir hemen hemen aynı sayılır. BMW'nin güzel bir donanım özelliği var. O da şu: aracı sürdünüz, dar bir sokakta gittiğinizi düşünün veya herhangi bir yerde gittiğinizi düşünün. Sonra geri gelmek istediniz ama ortam uygun değil. Ya karanlık ya da çok dar. Diyelim ki onu kullanmak istediğinizde güzel bir donanım özelliği, 50 metreye kadar aynı şekilde manevra yaparak geri gidebiliyor. Güzel bir özellik.
Premium araçlarla ilgili 3 milyon liranın altındaki premium araçlarla ilgili tablomuz bu şekildeydi. Bu arada benim kendi kişisel tercihim ve önerim şudur. Yani paraları bu araçlara vermektense ikinci el yine bu araçların 4x4'lerini almayı tercih ederim. Eğer MTV gibi MTV'nin yüksekliği bana bir ekonomik dezavantaj sağlamıyorsa, çok umurumda değilse o zaman 4x4'lerin hepsinin 4x4'leri de var. Hem beygir hem tork olarak çok güçlüler. Hem sürüş performansları çok iyi hem fren performansları çok iyi. O nedenle 4x4'lerini tercih ederdim. Bu listede olmayan, premium araç sınıfına girmeyen Tesla'nın Model Y performansı da gerçekten şu anda ikinci elleri alınabilir durumda. 2 milyon 300 ile 2 milyon 600 bin lira arasında neredeyse sıfıra yakın güzel Model Y performans bulmak mümkün. Ama bu dediğim gibi premium bir araç olmadığı için bu liste kapsamında değerlendirdim. Beni izlediğiniz için teşekkürler.